Merhaba arkadaşlar, ben Berrin. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Her hafta farklı masalları sizlerle paylaşıyorum. Beğenirseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bakalım geçen hafta ne yaptık? Ve işte bu haftanın masalı Hansel ve Gretel. Hadi o zaman başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak bir ülkede yaşayan bir oduncu ve iki tane de çocuğu varmış. Onların adları Hansel ve Gretel'miş. Hansel ve Gretel birbirini çok seven iki çok güzel çocukmuş. Çok güzel anlaşırlarmış, birlikte oyun oynarlarmış. Her gün birlikte ormana giderlermiş, babalarına yardım ederlermiş. Babalarının mesleği odunculukmuş. Ormana gidermiş, ağaç toplarmış, sonra odunları alıp satarmış. Tabii çok varlıklı değillermiş ama çok mutlularmış. Birlikte böyle geçinip giderlermiş. Böyle mutlu yaşarlarken fakat bir gün babaları artık onların yanlarına gelmiş ve demiş ki çocuklar ben artık çok yoruldum biliyorsunuz her gün. Zaten gidiyorum odun toplamaya, bunları satmaya çalışıyorum. Size yemek yapmaya çalışıyorum. Evimize toplamaya çalışıyorum. Çok yorgunum ve bu yüzden bir karar verdim. Artık evlenmem gerekiyor. Ve onlara demiş ki bakın çocuklar benim artık evlenmem gerekiyor. Bu evde bir bayan olursa size yemek pişirebilir, size iyi davranabilir. Bir üvey anneniz olacak. Umarım onu çok seversiniz. O da sizi çok sevecektir diye onlarla bunu paylaşıyor. Ve çocuklar bir zaman sonra da aynen dediği gibi Hansel ve Gretel'in yeni bir üvey annesi oluyor. Üvey anne nasıl bir üvey anne? Üvey anne en başta geldiğinde böyle çok tatlı görünüyor fakat aslında çok da tatlı bir üvey anne değil. Bu üvey annemiz çocukları sevmiyor. Yani çocuklardan çok hoşnut olmayan biri. Hayatında evlenmemiş, çocuğu yok ve o yüzden de çocuğu olmadığı için de çocuklarla nasıl geçineceğini, nasıl ilgileneceğini çok bilmiyor. Ve daha sonra başlıyor yavaş yavaş onlarla alakasını kesmeye ve onlara kötü davranmaya. Bu arada normal hayatta her zaman böyle bir şey olmaz biliyorsunuz. Bir sürü üvey anneler vardır ve çok da iyidirler. Çocuklarına kendi çocukları olmadığı halde çok iyi bakarlar. Ama bu bayan hem çocuk sevmiyor hem de burada mutsuz. Çünkü çok varlıklı bir aile de değil. İstediği gibi bir yer çıkmadı ve bundan dolayı başlıyor kocasının başının etini yemeye. Diyor ki, ah sevgilim biliyorsun zaten kıt kanaat geçiriyoruz. Bir de bu çocuklar hem sorun çıkarıyor hem de çok yemek yiyorlar. Çok az paramız var. Biz ne yapacağız bilmiyorum bu gidişle artık yakında biz aç kalırız. Bir fikrim var. Bence biz bu çocukları ormana götürelim. Orada bırakalım. Onlar kendi başlarına çaresine bakarlar. Hem çok küçük değiller. Belki yeni bir aile bulurlar. Hem orada daha çok yemek yerler. Hem biz de rahat ederiz. Kocası bunu duyunca şok geçirmiş. Sen ne diyorsun? Çocuklarımı ormana götürüp bırakacak mıyım? Çocuklarımı ormana götürüp bırakacak mıyım? Hangi anne baba bunu yapar? Olmaz, olmaz böyle bir şey. Asla kabul etmiyorum der. Ama kadın her gün ama her gün bu konuda ısrarcıdır. Her gün ona işte bak görüyorsun bir dilim ekmeğimiz kaldı. Ne yapacağız bilemiyorum. Ama çocukları için daha iyi, daha iyi belki ormanda gezerken yeni bir aile bulurlar ve mutlu olurlar. O kadar konuşuyor ki çocuklar sonunda bizim zavallı bu adam, bu oduncu kabul ediyor. Peki diyor, o zaman diyor biz senle yarın ormana gidelim çocuklarla birlikte ve çocuklarla birlikte ormana gittikten sonra da onlar biz odun topluyoruz deriz. Onları orada bırakıp geliriz. Tabii ne oluyor bu arada? Bizim Hansel ve Gretel odalarında normalde uyumaları gereken bir saatteler ama uyumamışlar. Uyumamışlar ve uyumayınca da tabii ne oluyor? Bunları duyuyorlar. Gretel böyle birden endişe etmeye başlıyor. Ve diyor ki Hansel duydun mu olanları? Ne yapacağız? Bizi yarın ormanda bırakacaklarmış. Hansel diyor ki merak etme Gretel. Ben bir çaresine bakacağım.
Ve çocuklar ne yapıyor? Dışarı çıkıyor o telaşla, ne yapacağını bilmeden giriyor. Böyle dışarıda düşünürken bu sırada da tabii ki ay böyle yukarıda böyle hafif gördüğünüz gibi parlak bir şekilde yerde parlayan bir şeyler görüyor. Ne görebilir parlak? Yerde parlayan bir şeyler var. Acaba ne olabilir? Düşünün bakalım. Ne olabilir, ne olabilir? Hemen yerden alıyor. Bakın, bakın. Çakıl taşları. Çakıl taşlarını görüyor. Wow diyor. Nasıl güzel parlıyorlar. Bunları ceplerine atıyor. Ve diyor ki eğer ben bu çakıl taşlarını yarın giderken gizlice yola atarsam sonra kulübenin yolunu bulabilirim. Ve böylelikle eve de geri dönebilirim. Ve hemen bunu tabii ki Gretel hiçbir şey söylemiyor ve gidiyor hemen yatmaya. Yatmaya gidiyor. Bunlar uyuyorlar. Ertesi sabah oluyor tabii ki. Bizimkiler hazırlanıyor. Her zaman olduğu gibi böyle birer sandviç veriyor üvey anneleri onlara. Niye veriyor? Çünkü aslında orada kalacaklar ve aç kalacaklar değil mi? O yüzden tamam mı? Ne yapıyor? Onlara birer sandviç veriyor. Hadi çocuklar ormana gidiyoruz. Odun keseceğiz, odun toplayacağız. Siz de orada biraz çiçek toplarsınız, eğlenirsiniz. Böyle başlıyorlar gitmeye. Gidiyorlar, 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 gidiyorlar. Giderken arada Hansel arkaya bakıyor ve bu taşlardan yere atıyor. Babası diyor ki ne yapıyorsun Hansel? Hiç baba arkaya bakıyorum neredeyiz diye. Derken tekrar ilerliyorlar, ilerliyorlar ve ormanın derinliklerinde bir yere geliyorlar. Bizim kadın diyor ki üvey anne tamam işte burası burada kalalım. Çocuklar, biz şimdi çıkıyoruz böyle birazcık odun toplayacağız. Siz de hemen burada oturun, sandviçlerinizi yiyin, biraz vakit geçirin. Eğer üşürseniz ve karanlık olursa bir odun yakarsınız. Böyle bir ateş yakarsınız, bir ateş yakarsınız ve orada ısınırsınız. Biz geleceğiz, siz hiç merak etmeyin tamam mı? Yanımızda baltalarımız, biz şimdi odunları kesip geleceğiz. Bizimkiler oturuyorlar, başlıyorlar sohbet etmeye tabii ki. Ediyorlar. Anne baba ortada yok. Bırakıp gittiler. Neyse arada yemeklerini yiyorlar, uykuları geliyor ve ne yapıyorlar? Uyuyakalıyorlar. Bir uyanıyorlar. Karanlık olmuş. Greta kalkıyor. Ah Hansel karanlık olmuş. Anne, baba neredesiniz? Anne, baba diye tabii ki bizim Gretel'ımız başlıyor seslenmeye. Ama onların orada olmadığını anlayınca ve geri dönmeyeceklerini anlayınca ne yapıyor? Başlıyor ağlamaya. O kadar ağlıyor. Hansel abisi olarak yanına yaklaşıyor. Diyor ki merak etme Gretel, ağlama. Çünkü benim çok güzel bir fikrim var. Biz eve döneceğiz, sen bana güven. Burada harika bir şey yapıyor. Kardeşliğin öneminden biraz bahsedeceğim. Abi olarak siz bir abi ya da abla olabilirsiniz ama kardeşine ağladığını görünce dayanamıyor. Hemen ona destek oluyor, yardım ediyor ve onun korkmaması için ona sarılıyor ve güzel şeyler söylüyor. Çok güzel bir hareket. Neyse bizim Hansel diyor ki merak etme şimdi bak ay çıktı hemen eve dönebiliriz. Nasıl döneceğiz? Tabii ki nasıl mı? Bak yerde görüyor musun? Bu attığım çakıl taşlarını parlıyor. Eve kadar gideceğiz diyorlar ve birlikte eve doğru gidiyorlar çocuklar. Aynı işte karanlıkta giderlerken ama bayağı uzakmış arada yol ve gittiklerinde sabah oluyor ve tekrar kulübeye varıyorlar. Kulübeye varıyorlar. Bizim kulübeye varınca kapıyı çalıyorlar. Bizim üvey anne bir açıyor, şok geçiriyor. İnanamıyor. Niye inanamıyor? Onları ormanda bırakmışlardı. Hemen hiç çaktırmadan böyle lafları değiştiriyor. Çocuklar biz de sizi bekliyorduk. Neredesiniz? Ormanda kayboldunuz sandık. Çok üzüldük. Ne yapacağımızı bilemedik. Çok aradık sizi. İyi ki bulduk. Ah canım diye sarılıyor onlara. Bizimkiler arada tabii ki Hansel her şeyi bildiği için hiç çaktırmıyor ama içeri giriyorlar ve günler böylelikle devam ediyor geçmeye. Ama tabii ne oluyor? Yine bir gün bizim kadın, bu üvey anne yine başlıyor kocasına. Hiçbir paramız kalmadı. Ekmeğimiz de yok. Bunları daha derin bir ormana götürmemiz gerekiyordu. Ne yapalım?
Daha derin bir yine gidelim. Yine gidelim bunları ormana götürelim. Zavallı adam. Aslında yaptığından bin pişman. Hiç böyle bir şey istemiyor. Kim çocuklarını bırakır böyle bir yerde? Ama ne yapsın? Belki onlar için daha iyi olacak diye düşünüyor. Yani hani belki diyor ki orada daha iyi bir aile bulurlar. Belki daha varlıklı bir aile, daha güzel yemekler yiyebilirler diye düşünüyor. Ve karar veriyorlar. Ertesi gün tekrar ormana gidip onları bırakacaklar. Bizim Hansel ve tekrar o gece bunu duymaz mı? Diyor yine aynı şeyi yapacaklar. Ben diyor eve nasıl döneceğimi zaten biliyorum. Herkes uyuduktan sonra gece hemen dışarı çıkacak. Kapıyı bir açıyor. Zorluyor kapıyı. Hah! Kapı açılmıyor. Kapıyı kilitlemişler. Çıkamıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Yarın sabah olsun bakalım diyor ve yatıyor. Sabah oluyor. Sabah oluyor ve hep beraber yine ormana gidecekler. Tabii ki sözde odun toplamak için. Bizim Hansel düşünüyor, düşünüyor. Tam çıkacaklar yine üvey anne. Çocuklar size 2 tane böyle sandviç yaptım. Acıkırsanız yersiniz. Orada bırakmayı planladığı için onlara böyle 2 tane sandviç yapıyor. O anda bizim Hansel'in aklına farklı bir fikir geliyor. Madem taşlar yok, o zaman ben de bakın ekmek kırıntılarını bırakırım. Küçük ekmeğini alıyor sandviçini çaktırmadan böyle hiç kimseye göstermeden elinde ufalıyor ve orman yoluna doğru giderlerken yavaş yavaş ekmeği atıyor. Ekmeği atıyor. Ekmeği atıyor. Neden? Kulübenin yolunu tekrar bulabilmek için. Gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Yine böyle bir ormana geliyorlar. Bizimkiler yine diyor ki biz odun toplayacağız. Çocuklar hadi bakalım. Hadi bakalım çocuklar. Siz hemen burada eğlenin, oynayın. Eğer uykunuz gelirse uyuyabilirsiniz. Yemeklerinizi güzel yiyin. Sonra görüşürüz. Biz böyle 1 saate geliyoruz diyorlar ve oradan ayrılıyorlar. Bizim Hansel tabii ki hiç sorun etmiyor bunu çünkü zaten yere attığı ekmek kırıntıları var. Tamam mı? Neyse yine zaman geçiyor. Bunlar yemek yiyecekler. Karınları acıkıyor. Bir bakıyorlar Hansel ekmeğini kırıntı haline böyle yerlere serpti. Onda yok. Gretel diyor ki Hansel gel bölüşelim. Yine kardeşliğin önemini burada vurgulamak istiyorum. Kardeşiyle bizim Gretel paylaşıyor sandviçini, beraber yiyorlar. Yine çocuklar gece oluyor yavaş yavaş. Bizimkiler yine uyuyakalıyorlar. Masal bu. Ve uyandıklarında bizim tabii ki Gretel yine çılgın bir şekilde uyanıyor. Çünkü etrafta inanamıyor. Etraf karanlık. Anne baba yine yok. Yine başlıyor. Anne baba neredesiniz? Anne baba neredesiniz? Şeklinde. Anne baba yok. Yine başlıyor ağlamaya. Bizimkisi diyor ki Hansel ağlama Gretel. Ağlama sorun yok diyorum sana. Ben evin yolunu bulacağım. Ben evin yolunu biliyorum. Sen hiç merak etme. Hiç de korkma, hiç ağlama. Ben buradayım. Abin burada. Bize hiçbir şey olmaz. Ve çocuklar ne oluyor? Tabii ki bizimkisi neyi bekliyor? Neyi bekliyor? Tabii ki bizim Hansel neyi bekliyor? Ayın çıkmasını. Çünkü ekmek kırıntıları birazdan orada parlayacak. Ve çocuklar bekliyorlar, bekliyorlar derken bir bakıyor bizim Hansel, bir bakıyor bizim Hansel. Aa, ekmekler yok. Ekmek kırıntıları yok. Nasıl olabilir? Koymuştum ekmek kırıntıları yok. Ah, çocuklar, arkadaşlar ne olmuş olabilir? Ekmek kırıntıları nerede? Kendisi koydu, ben de gördüm. Yok. Masalı biliyorsunuz galiba. Kim yedi? Kuşlar. Ekmek kırıntılarını tabii ki kuşlar yedi. Neden? Çünkü kuşlar ekmek kırıntılarına bayılırlar. Bu arada hemen lafı gelmişken söylemek istiyorum. Eğer bir balkon, bir bahçe, öyle bir yeriniz varsa arada bir ekmek ve öyle kuşlara lütfen atın. Onların da bu soğuk havalarda karınları acıkabilir ve oradan bir parça ekmek yiyebilirler. Neyse biz masalımıza dönelim. Sonuçta bizim ekmek kırıntıları ortada yok ve ne oluyor tabii ki? Bizim Hansel yolu bulamıyor. Çünkü ekmek kırıntısı yok. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Gretel şokta. Hansel ona sarılıyor. Gretel ağlıyor. Merak etme, merak etme diyor. Hansel beraber başlıyorlar ormanda yürümeye. Yürüyorlar, yürüyorlar, yürüyorlar. Yollarını kaybettiler. Hiçbir şey göremiyorlar. Hiçbir şey bulamıyorlar. Sonra şöyle düşünün. Bir gün geçiyor, gündüz oluyor. Hala yürüyorlar, 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 yürüyorlar.
Böyle vakit geçiyor. Ne buluyorlar? Ormanda böyle meyve falan buluyorlar. Onları yemeye çalışıyorlar. Tamam mı? Neyse artık bitap haldeler, çok felaketler. Böyle bir kuş cıvıltıları duyuyorlar. Aa diyor Gretel, bir kuş cıvıltıları geliyor bir yerden. Acaba nerede olabilir? Oraya doğru mu gitsek diyor. Ve o tarafa doğru ilerlediklerinde karınları çok aç zaten söylemiştim çocuklar. İnanamıyorum. Bu ne? Bir ev ama pastadan, çikolatadan, bisküvitten, şekerden yapılmış bir ev. İnanamıyorum diyor Gretel. Dayanamıyor. Gerçek olabilir mi? Zaten karınları o kadar aç ki hemen koşuyor Gretel. Bir parça koparıyor. Böyle bir parçasını alıyor. Pencereden bir parça alıyor. Sonra hemen Hansel geliyor böyle şekerlerden bir parça yiyor. Bu arada şeker ve çikolata lütfen çok yemeyin. Çok yararlı olmadığını sizler de biliyorsunuz diye düşünüyorum. Böyle işte çocuklar nasıl bisküvitler böyle ağzına yiyor. Acayip böyle kıtır kıtır yiyorlar. Çok açlar. Bu arada tabii kimin evi bilmiyoruz ve tabii büyük ihtimalle birazdan ev sahibimiz buraya gelecek ve bu olanlara bakalım ne diyecek. Ama onlar açta yiyorlar ve tabii ki kim geliyor? Bizim ev sahibimiz. Ev sahibimiz geliyor. Ev sahibimiz bir cadı. Tabii ki kötü yürekli, kötü karakterimiz yine geldi masalımıza. Bir cadı. Bu sefer karakterimizin bir de burnu var. Ve bu geliyor buraya. En başta görmüyor ne olduğunu görmüyor ve geliyor bir sesler de duyuyor. Kim var orada? Kim var orada dedim. Söyleyin bakayım kim var orada? Aa, bir çocuk, bir kız ve bir erkek. Çocuklara bayılırım. Ve hemen yanlarına gidiyor. Çocuklar hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz siz bu ormanda tek başınıza? Efendim kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Evim tatlı dolu. Onlardan mı yiyorsunuz? Ama biliyor musunuz ben çocukları çok severim. Evime gelmek ister misiniz? Burada böyle kapı ya da pencere yiyeceğinize onun yerine size evimdeki muhteşem mutfağımdaki yemekleri, pastaları verebilirim. Hepsinden yiyebilirsiniz. Gelin çocuklar, hadi eve gelin diyor. Bizim çocuklar eve tabii ki girmemesi gerek. Ne işleri var tanımadıkları insanların evinde, ormanda? Hiç mi masal okumuyorlar? Hiç mi hikayelerden haberleri yok? Bari bu masalı biliyor olsalardı. Neyse bizimkiler tabii ki eve giriyor. Ev nasıl biliyor musunuz çocuklar? Mutfak bakın böyle inanılmaz. Mutfakta nasıl yemekler anlatamam size. Pastalar, kremalar, çikolatalar, bisküvitler. Harika harika ötesi. Tamam bizimkiler hemen yumuluyorlar böyle yiyorlar. Yiyin çocuklar yiyin. Sizin yaşınızdaki çocukların kilo alması çok önemli diyor bizimkisi. Neyse yiyorlar. O kadar yiyorlar artık böyle çatlayacaklar yemekten. Bizimkisi diyor ki uykunuz mu geldi? Gidecek yeriniz yoksa burada kalabilirsiniz. Problem yok çocuklar. Gelin ben çocukları çok severim. Ve çocuklar bizimkiler o gece orada kalıyorlar. Bu arada Gretel böyle birazcık bu kadından biraz şüpheleniyor. Tamam mı? Yani evinden şüpheleniyor, davranışlarından. Bunlar çünkü sabahleyin kalkıyorlar. Kadın önlerine yine yemek koyuyor bu cadı. Yine yemek koyuyor, yine yemek koyuyor, yine yemek koyuyor. Durmadan bir yemek geçiyor evin içinde. Gretel diyor ki artık ben artık istemiyorum. Çok doydum gerçekten. Yok ye yavrum ye. Çok iyi olur. Çocuklar bu yaştaki çocuklar her şeyi yemeli falan. Neyse çocuk arkadaşlar neyse bizimkisi yiyor bizimkisi. Hansel hiçbir şey umurunda değil. Bir de erkek çocuk tabii ki böyle yiyor da yiyor. Nasıl çünkü çok uzun zamandır da aç kaldılar. Çok yiyor. Bu arada bizim Gretel şüphelendiği için biraz araştırma yapmaya başlıyor evde. Evde bir oda buluyor. Nasıl bir oda bakın böyle bir kazan var. Burada böyle garip garip dumanlar çıkıyor. Arkada gördüğünüz gibi böyle şişeler var böyle sihirli şişeler gibi. Ve bu tarafta gördüğünüz gibi de böyle bir kitaplar falan. Sanki burası böyle büyücünün evi falan gibi. Anlam veremiyor ve bir sandık görüyor. Sandığı bir açıyor içinde böyle altınlar, kupalar, paralar, diyor mücevherler falan da var. Acaba diyor bu nereden buldu bunları? Bu işte bir gariplik var. Bu kadının bize bu kadar iyi davranması bana normal gelmiyor diyor. Ve bizim tabii ki Hansel'in yanına gidiyor. Bak diyor Hansel
Bana burası biraz garip geliyor. Bu kadın da bir garip. Bizim buradan gitmemiz gerek. Bizim buradan gitmemiz gerek. Hansel diyor ki hayır canım. Niye gidelim? Gitmeyelim. Burada yemek var. Yatacak yer var. Burası harika. Gretel diyor ki bak ben gerçekten burayı sevmedim. Burada bir sorun var anlamıyorum ama bir sorun var. Bana bir garip geliyor derken bizimkisi bu arada yine yemekler çıkarıyor önlerine. Neyse bizimkiler durmadan yemek yiyorlar. Gretel değil artık sadece Hansel durmadan yiyor. Ve Hansel'i durmadan uyarıyor. Hansel gidelim buradan, Hansel gidelim buradan derken bizim Gretel birden cadıya gidip diyor ki biz artık gitmemiz gerek. Anne ve babamız bizi bekliyor. Hem çok da merak etmişlerdir. Cadı diyor ki yok canım burada kalabilirsiniz daha. Hayır hayır biz artık bugün gideceğiz. Hayır diyor gidemezsiniz. Ne demek gidemezsiniz diyor. Bak diyor burada sizin için yemekler yapıyorum. Bak gördün mü ne güzel bir çorba yapıyorum sizin için. Birazdan onu vereceğim size. Yok biz çorba falan istemiyoruz. Biz artık buradan gitmek istiyoruz diyor Gretel. Hayır gidemezsin diyor. Ne demek gidemem? Artık benlesiniz dediğinde bunlar aralarında böyle bir çekişim oluyor çocuklar. Böyle Gretel'i kolundan tutuyor. Bırak 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 beni derken çocuklar Gretel böyle bir itiyor. Bizim cadı kazanın içine sıcak çorbanın içine düşüyor mu? Başlıyor bağırmaya. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Gretel hemen ne yapıyor? Orada gördüğü kutudaki altınlardan biraz ceplerine dolduruyor ve Hansel'e alıyor ve başlıyorlar koşmaya. Koşuyorlar. Nasıl biliyor musunuz? Arkasına bakmadan koşuyorlar, 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 koşuyorlar. Deli gibi koşuyorlar. Hansel anlamıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Koş. Koş diyorum sana arkana bakma. Koş, 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 koş. Tamam mı? Bayağı bir koşuyorlar. Böyle gidiyorlar nefes nefeseler. Kurtulduk. Ama evin yolunu nasıl bulacağız diyor Gretel. Hansel'le etraflarına bakıyorlar. Hiç tanıdık değil. Bayağı uzak bir yere gelmişler bu sefer. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bayağı yürüyorlar, yürüyorlar. Sonunda bir nehrin oraya geliyorlar. Ve burası tanıdık geliyor onlara. Tamam mı? Ama nehirden nasıl geçecekler? Yüzmeyi bilmiyorlar. İşte o sırada bir ördekle karşılaşıyorlar. Ördek onlara bir iyilik yapıyor. Nasıl bir iyilik yapıyor? Ördek onlara diyor ki merak etmeyin ben sizi tek tek taşırım ve karşıya geçiririm. Ve gerçekten de ördek onları tek tek taşıyor ve karşıya geçiriyor. Ve bizimkiler yine başlıyorlar yürümeye. Hem de yürümek derken koşuyorlar durmadan kulübenin yolunu bulmak için. Koşuyorlar, 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 koşuyorlar. Sonra her yer böyle tanıdık gelmeye başlıyor. Anlıyorlar ki eve doğru yaklaşıyorlar. Daha da mutlu oluyorlar ve tanıdık bir yere geliyorlar. İlk kaldıkları yer hatırlarsanız burada onları bırakmıştı annesi babası. Evet diyor doğru yerdeyiz diyor Gretel ve Hansel. Evet doğru yerdeyiz. Büyük ihtimal kulübe çok yakında derken gidiyorlar gidiyorlar gidiyorlar. Bir bakıyorlar kulübe nasıl mutlular çocuklar nasıl biliyor musunuz? Koşuyorlar böyle koşuyorlar koşuyorlar koşuyorlar. Baba baba biz geldik baba şeklinde ve bir meğerse ne olmuş? Bu arada bizim üvey anne gitmiş bu evden. Daha fazla dayanamamış ve gitmiş ve bizim zavallı bu oduncu, bizim zavallı bu oduncu kaç gündür kendi çocuklarını arıyor ormanda. Nerelere gitmiş anlatamam ama çocukları bulamamış ve çok üzgün ve çok pişman evde. Baba diye ses duyunca dışarı bir çıkıyor. Hii, görmeniz gerek çocuklar inanılmaz. Çıkıyor, sarılıyor. Çocuklar Hansel, Gretel inanamıyorum. İyi ki geldiniz. 3 gündür sizi arıyorum. Bittim, mahvoldum, perişan oldum, pişman oldum. Ben nasıl böyle bir hata yaptım? Nasıl birine inanıp sizi ormanda bıraktım? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim çocuklar diyor, sarılıyor. Tek değerli varlığım hayatta sizsiniz. Her zaman birlikte olalım diyor. Ve Gretel en güzel bombayı sonunda patlatıyor. Diyor ki baba sana bir sürprizimiz de var. Başımıza gelenleri sonra anlatırım. Ama bak diyor elindeki altınları gösteriyor. Baba diyor bak artık bundan sonra hepimiz çok ferah içinde yaşayacağız diyor. Baba inanamıyor gördüğüne altınlara. Nereden buldun diyor. Cadının evinden tabii. Artık onun ihtiyacı olacağını düşünemiyorum diyor. Ve çocuklar tabii ki bizim Hansel, Gretel ve babası hayat boyu mutlu olarak bu kulübede yaşıyorlar. Ve tabii ki aldıkları bu altınlar sayesinde de ferah bir hayat yaşıyorlar. Mutlu bir hayat yaşıyorlar. Bu haftanın masalının sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın tamam mı? Haftaya yeni bir masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.